Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında yine iki şişte örebileceğiniz çok kolay yeni doğan çorap patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun için gerekli malzemelerim 2 renk patiklik ip kullandım. 1 adet iğnem var, makasım var ve 3 milimetre şişlerim var. Öncelikle pembe rengimle örmeye başlıyorum. Bu yapacağımız model 0 aydan 6 aya kadar olan bebeklerinize uygundur. İlmek sayısında 4'er ilmek artış yaparak daha büyük ayak numaralarını da uygulayabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay. Tek şiş üzerine ilmeklerimi atıyorum. İpimi boynuma takarak örüyorum. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. Sizler nasıl örüyorsanız, nasıl başlıyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz. İlmeklerimizi oldukça gevşek atıyoruz. Yumuşak bir ilmek atışı yapıyoruz. Sıkı sıkıya ilmeklerimizi atmıyoruz. Şöyle. Şu ilmekler arasındaki esnekliği sağlayalım. Toplamda 49 ilmek atalım. 49 adet ilmeğimi şişime bu şekilde attım. Burası örgümün arka yüzü. Başlangıç ipim bu tarafta. Ve her zaman ilk ilmeği örmeden alarak örgüme başlıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlmeğimi şişime aldım. İpi üzerine attım. İlmeğin içinden çıkartıp bu şişimdeki ilmeği serbest bıraktım. Ters örgüyü bu şekilde yapıyorum. Son bir ilmek kalana kadar örmeye devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi her zaman düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünü ördüm. Örgümün ön yüzüne geçiyorum. Başlangıç ipim bu taraftaysa örgümün ön yüzü burası. Bakın daha düzgün duruyor alt tarafı. Her zamanki gibi yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örmeye devam ediyorum. İlk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz olarak örüyorum. Niçin bu şekilde yapıyorum? Kenarlarım daha düzgün ortaya çıksın diye. Bu şekilde bakın ters olarak örmeye devam ediyorum. Ve bir diş haroşa sırası oluşturmuş olduk. Burası örgünün ön yüzü. Ön yüzünden baktığımızda bir diş haroşa sırası oluşmak üzere. Sıra sonuna kadar gideceğiz. Şimdi ben ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum. Ve haroşa örgüyü bu şekilde oluşturuyorum. Böyle toplamda 12 diş haroşa sırası olana kadar örmeye devam edelim. Evet, sıralarımı tamamladım. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Örgünün ön yüzünden sayalım haroşa sıralarını. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 diş haroşa sırasını ördük. Şimdi burada patiğimizin ilmeklerini 3'e ayıracağız. 20 bu tarafa, 9 ortaya, 20 bu tarafa şeklinde. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. 20 tane ilmeğimi bu tarafa örerek alıyorum. Böyle 20 ilmeği bu tarafa geçirelim. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi ortadaki 9 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ilmeği öreceğim. Bunu tek değil, buradan yanındakiyle birlikte ikisini ters örüyorum. Şimdi örgümü çeviriyorum. Örgümü çevirdim. Bu tarafta 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ilmek kaldı. Burada çünkü 2 ilmeği birlikte örmüştüm.
Şimdi örgümü çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine 9. ilmeğime geldim. Onu tek değil yanındakiyle birlikte örüyorum. İkisini birlikte ters ördüm. Şöyle ortada 9 ilmeğim. Örgümü tekrardan çevirdim. Şöyle bakın. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 9. ilmeğim buradakilerle ayrılıyor zaten. 9 ve 10. ilmeği ikisini birlikte ördüm. Şöyle. Şimdi yine örgümü çevirdim. Artık bu 9 ilmeğim diğer ilmeklerden ayrılmış oldu. Bakın buraya geldiğimde 9'uncuyla buradan bir ilmeği yanına alarak öreceğim. Artık saymaya gerek yok. 9. ilmeğimiz yeri net bir şekilde belli oluyor. Bakın bu şekilde geldim. 9. ilmeğimle buradan bir ilmeği yanına alarak ikisini birlikte ters ördüm. Tekrar örgümü çevirdim. Buradaki sıra sayıları artarak gidecek. Burada da ilmek sayıları eksilerek gidecek. Yine 8 ilmeği alacağız bu şişimize. 9'uncuya gelince buradan bir ilmekle ikisini birlikte öreceğiz. Böyle ilerleyelim. Bakın bu şekilde şöyle tamamladım. Bu tarafta 13 tane ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bu tarafta ortada hep 9. Burada da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmeğim kaldı. 13 burada, 13 burada, 26, 9 da burada. 35 tane ilmeğim var şu an. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Bu ortadakileri örerek ilerliyorum. Yine ters olarak örüyorum. Şu an 9. ilmeğime geldim. Artık onu tek ördüm. Şimdi bu ilmeği de tek geçince bakın bu tarafa doğru artık ilmeklerin tamamını öreceğiz. Şurada arada bir boşluk oluşuyor. Onu önlemek için şuradan şöyle bir ilmek alıyorum. Şöyle bir ilmek çıkaralım. Çıkardığım ilmeği bununla birlikte örüyorum ki ilmek sayısında artma olmasın diye. Hem de buradaki delikli oluşumu önlemiş oluyorum. Bakın öyle bir şey olmadı. Şimdi sıra sonuna kadar ilmekleri örelim. Ters olarak öreceğiz. Bu şekilde ilmekleri ördüm. Şimdi buradan sonra örgünün arka yüzüne geçiyorum. Örgünün arka yüzünde de yine ilmekleri ters olarak örelim. Şu kısma geldiğimde yine buradaki ilmeği tek örüp buradan bir ilmek çıkarıp bununla birlikte örelim ki şurada şöyle delikli bir kısım oluşmasın. Dilerseniz hepsini birlikte örebilirsiniz de ilmek almadan. Böyle örgünün arka yüzünde de ilmekleri ters olarak örelim. Şu an örgümün ön yüzüne geldim. Bakın şöyle. Bu şekilde. Şimdi burada lastik örgü uygulayacağım. Bir ters bir düz öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bunu ters ördüm. Yanındakini düz örüyorum. Bu şekilde. Bunu ters ördüm. Yanındakini düz örüyorum. İpimi arkaya geçirip bir ters, ipimi arkaya geçirdim. Bir düz örüyorum. Şöyle göstereyim bakın. Bir ters, bir düz örüyorum. Şu şekilde. Böyle bir
ters bir düz şeklinde sırayı tamamlayalım. Evet, örgünün ön yüzünü böylece tamamladım. Şimdi arka yüzüne geçelim. Arkaya geçtiğimde arkada da yine ilmekleri göründüğü gibi öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki düz görünüyor. Onu düz örüyorum. Bir sonraki ters görünüyor. Onu ters örüyorum. Bir sonraki ilmeğim bakın bu şekilde düz. Bir sonraki ters. Düz görüneni düz. Ters görüneni ters. Düz görüneni düz. Ters görüneni ters. Yine bir ters bir düz bakın bu şekilde ilerleyelim. Örgümün ön yüzüne geldim, patiğimin şu şekilde düzler tersler ortaya çıkmış oldu bakın. Böyle örmeye devam edeyim. İlmekleri örgünün ön yüzünde de arka yüzünde de göründüğü gibi öreceğiz. Düzse düz, tersse ters öreceğiz. Burası da arka yüzü bakın şu şekilde. Her iki tarafta da bir ters bir düz lastik örgüyü uygulamış olacağız. Böyle örmeye devam edelim. Evet bakın bu şekilde lastik örgümü ördüm. Şöyle örgünün ön yüzünden sayalım. Bakın şu kısımlarını sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane olunca bakın bu şekilde. Bu sayılar çok da önemli değil. Bunları göz kararı örebilirsiniz buradaki lastik örgüyü. O sizin ne kadar istediğinize bağlı. Şimdi burada lastik örgüyü bırakıp örgünün arka yüzüne geçtim bakın. Böyle en son sıramda da örgünün ön yüzünde lastik örgüyü ördükten sonra örgünün arka yüzündeyim şu an. Burada ilmeklerin tamamını ters olarak örüyorum. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim. Lastik örgüyü artık bıraktım. Örgünün ön yüzüne geldim. Şimdi burada artık ilmekleri düz olarak örüyorum. Şöyle. İlmeklerin tamamını düz olarak örelim. Şöyle. Bu şekilde belli bir miktarda düz olarak örelim. Bakın şurada benim ördüğüm gibi. Belli bir miktar düz olarak ördüm. Sonra mavi rengime geçtim. Mavi renge geçiş kısmında birlikte örelim. Böyle belli bir miktar örelim. Ne kadar örmüşüm yine düz örgüleri sayarsak 1, 2, 3, 4, 5 tane olana kadar örmüşüm. Evet bakın bu şekilde belli bir miktarda düz örgümü ördüm. Bunun sayısı önemli değil. Sizler dilerseniz daha kısa daha da uzun örebilirsiniz. Bu şekilde ördüm. Düz örgüyü örerken ilmekleri örgünün ön yüzünde düz, arka yüzde ters örüyorum ben. Onu söylemeyi unuttum. Ön yüzde düz ördükten sonra arka yüze geçince ters örüyorum. Bu şekilde ördüm. Örgünün ön yüzünde en son ilmeklerin tamamını düz ördükten sonra örgünün arka yüzüne geçiyorum. Burada bir renk geçişi yaptım. Dilerseniz aynı renkle de devam edebilirsiniz. Renk geçişleri size kalmış. Birçok renkte kullanabilirsiniz tabi. Rengarenk bir çorap patik örmüş olursunuz. Şimdi burada renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Bütün ilmekler aynı renk olsun. Bu şekilde örmeye devam edelim. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim. Renk geçişini sağlayalım şu şekilde. Örgünün şöyle ön yüzüne geldim. Yine ilmekleri örgünün ön yüzünde tamamını düz olarak örelim. Şu şekilde. Evet, ilmeklerin tamamını böyle mavi rengimle düz olarak ördüm. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde pembe rengimi alıyorum. Yine ilk ilmeği renk geçişinde örüyorum. Böyle ilmekleri ters olarak örelim. Örgünün arka yüzündeyiz ve renk geçişini sağlayalım. Örgümün
ön yüzüne geldim. Yine örgünün ön yüzünde böyle ilmekleri düz olarak öreceğiz. Arka yüze geçince mavi renge geçeceğiz. Böyle bir mavi bir pembe rengimizde düz olarak ördüm ben. Şöyle bakın. 2 defa mavi renkle 2 defa da pembe renkle ördükten sonra yine böyle lastik örgüye geçtim. Buradan sonra artık mavi rengimle devam ettim. Bakın. Burada uyguladığım lastik örgünün aynısını burada da yaptım. Yine belli bir miktar ördükten sonra ilmekleri kapatarak örgümü bitirdim. Şimdi şu renk geçişlerini tamamlayalım. Dilerseniz bunu daha da uzun örebilirsiniz. Böyle kısa da yapabilirsiniz. Sonrasında ilmeklerin kapatılmasını, örgünün bitirilmesini birlikte örelim. Evet, patiğimin örgüsünü artık tamamladım. Şu kısmını dilerseniz daha da uzatabilirsiniz. Şu düz örgü kısmını. Buradaki lastik örgüyü de mavi rengimle ördüm. Şurada yaptığım aynı işlemi burada da uyguladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve artık ilmeklerimi kapatarak patiğimi bitireceğim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe geçirdim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe geçirdim. Böyle ilmekleri 2 ters örelim. Son bir ilmek kalana kadar böyle devam edelim. Son bir ilmeğim kaldı. Şöyle ipimi biraz uzun keseceğim. Şu mavi kısmı dikmek için. Pembe kısımları pembe ipimle dikeceğim. Şöyle ilmeğimi çekiyorum. Örgümü tamamlamış oldum. İpimize iğnemizi geçirelim. Tersinden dikeceğiz patiğimizi, çorap patiğimizi. Şöyle tersini çevirelim. Şöyle iç taraftan ilmekleri alarak dikiyorum ben, bakın. Bir buradan, bir bu taraftan. Bu şekilde dikelim. Pembe kısma gelene kadar şöyle dikmeye devam edelim. Burada artık ipimizi koparalım. Düğümleyelim ve pembe ipe geçiş yapalım. Şimdi pembe rengimizi iğnemize geçirip buradan dikmeye devam edelim şu şekilde. Bu kısma kadar dikelim. Yine tersinden dikeceğiz. Evet, patiğimizi, çorap patiğimizi bitirdim. Bakın bu şekilde oldu. Gerçekten çok güzel, çok kullanışlı bir model oldu. Bunu dilediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Bu şekilde. Umarım sizler de beğenirsiniz ve benimle birlikte severek örersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olarak örgülerimi, videolarımı takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın. Nora, geleceğini bilmiyordum. Bana haber vermeliydin. Merhaba. Sorun nedir? Bir şey yok. Ben